Herkese merhaba dikiş sınıfından ve Sibel hocanızdan. Şimdi videom ne kadar sürer bilemiyorum. O yüzden biz başlayalım. Çünkü spontane gidiyor genelde benim anlattığım şeyler. Anlatmaya başlayınca devamı geliyor. Şu düzler etek kalıbının çizimini anlatmıştım size, hatırlayacaksanız. İşlem basamaklarıyla beraber şurası ön, şurası arkaydı. Niye bununla başladım? Çünkü en son biz pens konumuzda bıraktık. Pensin ne olduğunu tekrar hatırlatmak için anlattım. Şu bizim kalça çizgimizdi, arka bedende. Şurası da bizim bel çizgimizdi. Şu kalça çizgimizle bel çizgimiz arasındaki, eğer mezuramı bulabilirsem, farkı ortaya çıkartmak için pens yapıyorduk, hatırlayacaksanız. Diyelim ki ölçüyorum, ben şuradan mezuramla başlıyorum. Burası benim kalça çizgim. Kalça çizgisini baz alarak yapıyoruz. Diyelim ki kalça ölçümüz 22, yani 1/4 bu. 1/4 22. Şöyle kubbe korsajı anlatacağım, o yüzden buradan başladım. Yani bu 1/4 olduğu için aslında kalça ölçüsü kaçmış? 88. Niye 88 almıştık? Kalçası 88 olan kadın siz tanımıyorsunuz. Ben de tanımıyorum. Varsa çıksın benim takibimden. Kalçası 88 olan kadına göre yapmıştık. Çünkü kağıdımız o kadar da, ekrana da o kadar sığdırabiliyorduk. Şimdi tabii şaka yapıyorum arkadaşlar. Bel ölçüsü kaçmış? Böyle bir etek kalıbınız var. Buldunuz baz kalıbı ve bu etek kalıbının size uyup uymayacağını anlamanız için, ki bununla ilgili çok daha ayrıntılı bir video gerekiyor ama özet geçeyim. Bel çizgimiz bakın şurasıdır. Burası ve burası. Beli ölçerken şuradan alıp şu şekilde ölçmeyeceksiniz. Yani bel 20 değil. Görüyor musunuz? Şuradan başlıyorum. Bel ölçümü geldim. Pensin ucuna kadar getirdim. 8,5 santim. 8,5 santimi penste atlıyorum. Atlayarak 8,5 santimi şuraya koyuyorum ve yeniden ölçüyorum. 16,5 santimmiş. Yani 16,5'un 4 katıymış benim bel ölçüm. Şu an bana çarpma yaptırmayın. Ekranlarda 30 santim 1 santim demişiz. Yani yarısının 1/4'ünü bulmuşuz. Bu aradaki kalan pens. Niye burayı atladım ölçerken? Çünkü biz bunu dikiş dikerken ne yapacağız? Buradan katlayıp bu şekilde üst üste getirip dikeceğiz. Kağıt olduğu için zor katlanıyor. Burası bizim belimiz, burası da kalçamız. Kalça ile bel arasındaki ölçüyü belimize oturtabilmek için, yani o fazlalığı dağıtabilmek için pens yapıyorduk. Bu da aslında yan penstir. Bu da bir penstir hanımlar. Bu iki yan dikiş birleşeceği zaman yan pens olur. Yani aradaki çıkan farkı, örneğin atıyorum aradaki 8 çıkmışsa pens hesaplamasını yapmışım, burada kaçmış? 6'ymış. Yana 3 santim vermişiz pens payı. Pensi eşit dağıtmışız. Buralarda 1,5 verip toplamda 6 santim pens vermişiz. Pensimiz bu. Aynı işlemi önde de yapmışız. Kalça çizgimiz, kalça çizgimizdeki, yani şu dikdörtgene oturtuyoruz biz kalıbımızı. Bakın şuradaki dikdörtgene oturtuyoruz. Bir önceki gönderimde anlattığım dikdörtgen bu. Tripoduma da kavuştum gördüğünüz gibi. Çok da memnun kaldım. Evet, ne diyordum? Buradaki beli de ölçüyoruz. Kalçayla bel arasındaki şu dikdörtgendeki şu fazlalık ölçüyü pens yaparak, yani bu ön pens, bu da yan pensimiz, pens yaparak dağıtıyoruz. Ekrana sığacak mı bilmiyorum ama şöyle bir kalıbımız elde ediyor. Bu kalıbı işlem basamaklarına göre anlattığım videoda benim eski gönderilerimde var. Onu da ben unutmazsam hikayemde paylaşırım. Unutursam siz hatırlatın, tekrar hikayemde paylaşayım. Pens konumuzu tekrar ettim. Çünkü şimdi kup nedir, korsaj nedir onu anlatacağız. Bunu kaldırıyorum. Kup. Burada da modelleri açtım. Bunlar üzerinden hangisi kup, hangisi korsaj, hangisi roba, hangisi pensidir anlatacağız. Kalıplar üzerindeki boyuna olan kesiklere biz kup deriz. Boyuna olan kesiklerdir. Yani boyuna göre olan kesiklerdir. Giysi üzerinde, diyelim ki bu bizim vücudumuz, elbisemiz neyse, boyuna olan kesiklere biz kup diyoruz. Parçanın tamamen çıkarılmasıyla elde edilir aslında. Yani bu işte şurası ön ortasıdır.
kup parçamızdır, ön parçamızdır. Yani ön 1, ön 2 diye ayırırız. Kup bizim boyuna olan kesiklerimizdir. Genelde üst bedende kullanılır ama kuplu etekler de vardır. Yani bu ne demek? Alt bedende de kup kullanılır. Örneklerini de göstereceğim. Korsaj ise, yanlış yazmışım. Korsaj ise alt bedende enine yapılan kesiklerdir. Çizimim gözüküyor mu? Biraz daha koyu çizeyim. Şöyle alt bedende, yani diyelim ki etekte boyuna yapılan çizgilerdir. Kesiklerdir daha doğrusu. Yani enine ise ve alt bedende ise korsaj diyoruz. Boyuna ise kesiklerimiz kup diyoruz. Yani bir etek modelinde, diyelim ki etek modelimiz bu. Hem korsajımız hem kupumuz olabilir. Model analizi yaparken niye çok önemliydi bunlar? Tekrar hatırlatıyorum. Kalıbı anlayabilmemiz için, kalıbı okuyabilmemiz için kendimiz modelleme veya model uygulama, ikisi de aynı anlama geliyor aslında ama ben model uygulama olarak kullanıyorum. Anlamamız için bunu anlatıyorum. Tekrar ediyorum. Kup boyuna olan kesiklerdir. Korsaj alt bedende enine olan kesiklerdir. Gelelim şimdi burada dergilerindeki şu orta sayfalardaki teknik çizimlerden anlatayım. Bu hangi sayıymış? 2019 Şubat sayısıymış. Şu modele bakıyoruz. Görüyor musunuz? Şöyle anlatayım. Şu modele bakıyoruz. Kup görüyor muyuz? Bu modelde kup yok. Ne var? Pens var. Değil mi? Şurada pens var. Bu modelde pens var. Bunlar bizim göğüs penslerimizdir. Şuraya gelelim. Hangi modele bakalım? Şu modele bakalım. Şurada pens var. Şurada kup var. Bunu şu şekilde bir kenara ayırıyorum. Lütfen şu modeli unutmayın ve lütfen benim geri dönmemi de sağlayın. Anlatırken unutmak istemiyorum çünkü. Çok önemli bir şey söylemek istiyorum ve buraya yazacağım. Lütfen siz de not alın. Bir modelde eğer kup varsa pens yoktur. Eğer pens varsa kup veya korsaj yoktur. Bu da benim beyaz tahtam olsun. Tahtaya yazıyorum gibi düşünün. Siz de not alın. Bir modelde eğer kup varsa pens yoktur. Pens varsa kup veya korsaj yoktur. Şu demek hanımlar. Çünkü kup ve korsaj pensin model uygulanmış halidir. Kup veya korsaj pensin model